Merhaba Basılı Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için söylemesi bana hep eğlenceli gelen chicken and dumpling yapacağız. Yani tavuk ve hamur köftesi çorbası diye çevirebiliriz. Çünkü Türkçe'de tam bir karşılığı yok bunun. Malzemelerin hepsini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. İlk olarak 2 havucu soyup daire şeklinde ince ince kesiyoruz. Ardından biraz yemeklik şekline kayan küp küp şeklinde olacak yarım soğan kesiyoruz. Son olarak da çeyrek bağ maydanozu ince ince doğruyoruz. Biraz kalın da yapabilirsiniz, bu size kalmış. Sebzelerden sonra tavuğumuzu küp küp doğramaya geçiyoruz. Markette bir karışıklık oldu ve tavuk diye okuyarak hindi aldım. Nasıl olduğunu sormayın, biz de bilmiyoruz. Ondan bol tavuklu bir çorba oldu bizimkisi. Bundan itibaren tavuk diyeceğim hindime. Haberiniz olsun, size daha kolay olsun diye. Tercihen demir döküm bir tencerede 4 yemek kaşığı kadar yağ ile tavukları veya hindileri pişiriyoruz. Renk verebilirsiniz, renksiz de bırakabilirsiniz. Burası tamamıyla size kalmış. Bizde hindi olduğu için ve bol miktarda çıktığı için biraz su bıraktı. Bu da renk almamasına sebep oldu. Piştiğine emin olduğunuzda tencereden bir kaba alın ve aynı tencereye soğan, havuç ve 4-5 yemek kaşığı tereyağını ekleyip tereyağı eridikten 2-3 dakika sonrasına kadar pişirin. Ve 5-6 yemek kaşığı kadar un ekliyoruz üstüne. Ardından tavukları geri tencereye alarak üstüne 1-1,5 litre kadar tavuk suyu ekleyip karıştırıyoruz. Pişmeye bırakmadan son olarak 2 çay kaşığı kekik, 2 defne yaprağı, 120 ml krema ekleyip kaynamaya başladıktan sonra 225 gram kadar dondurulmuş bezelyeyi ekleyip bırakıyoruz. Çorbamız pişerken biz de hamur köftelerini yapacağız. Çok kolay bir işlem. Yapmamız gereken şeyler 250 gram un, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz ve bibere, 320 ml krema ilave edip cıvık bir hamur olana kadar bunu karıştıracağız. Elde ettiğiniz hamuru dilerseniz dondurma kaşığı ile, dilerseniz yemek kaşığı ile çıktığı kadar bir 10-15 tane çıkması lazım. Top yaparak pişen çorbanın içine atıyorsunuz. Parçalamadan çok az karıştırıp 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Kapağı tekrar açtığınızda köfteler kabarmış olacaktır. Bu sırada doğradığımız maydanozları da çorbamıza ekliyoruz ve defne yapraklarını içinden bularak çıkarmaya çalışıyoruz. Kalırsa da çok bir sıkıntı olmaz. Ama çıkarmayı unutmayın ki yerken ağzınıza gelmesin. Bu sırada da baharat oranına bakarak ekleme de yapabilirsiniz ekstradan. Dilediğiniz her baharatı da ekleyebilirsiniz bu arada. Ben sadece bir gösterge olarak bunları ekledim. Bol malzemeli bir çorba olduğu gözüküyor zaten. Aynı zamanda aşırı doyurucu ve bence hastalıkta bire gidecek bir çorba. Hamur köftelerinin sert olmadığı, acaba pişmedi mi diye endişe de etmeyin. Çünkü ağzınızda eriyip giden bir kıvamları var. Çok da yumuşak olacaklar kendileri. Hiç öyle sert bir köfte gibi hayal etmeyin bunları. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olursanız kanalımıza bize destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.